Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Güneşli güzel bir günde İstanbul'dan merhaba demek de, İstanbul'a merhaba diyerek uyanmak da çok büyük bir nimet. Bu nimetin farkında olmak, güzelliklere doğru şöyle uzanmak gerçekten büyük nimet. Allah bu güzellikleri üzerimizde daim eylesin inşallah. Bizi biz yapan değerlere konuşalım bugün. Bizi biz yapan değerlere nasıl ulaşacağız? Örneğin kendimden örnek vermek istersem, çocukken ezanın çok güzel okunduğu, peş peşe okunduğu, mukabeleyle okunduğu Sultanahmet'te büyüdüğünüzde güzel sesli, güzel gönüllü müezzinlerin, hafızların, üstadların Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nida ettikleri yerde büyüdüğünüzde maneviyattan vareste kalamıyorsunuz. Maneviyatın içinde buluyorsunuz kendinizi. Ticaret yapan babanız ve etrafındaki tüccar insanların içinde kendinizi bulduğunuzda, insanların ticaretteki o iş ahlakını, ahidini, esnaflığını, patron, çırak, usta, çırak, patron, çalışan ilişkilerini gördüğünüzde ticaretin halini ve Bab-ı Ali'de, Cağaloğlu'nda, Ticarethane sokakta, evimizin yan sokağı Ticarethane sokak. Ticaretin menbaı, merkezi, İstanbul'un göbeği, Topkapı Sarayı'nın yanı başı, İstanbul Valiliği'nin hemen üstü, Bab-ı Ali'nin de kenarı. Böyle bir mekanda, böyle bir makamda, böyle bir semtte dünyaya geldiğinizde neyi aradığınızı kendi kendinize sormaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla hem ticaretten, hem siyasetten, hem diyanetten mutlaka anlamak durumundasınız. Nasıl konuşacağınızı, cami adabını, nasıl ibadet edeceğinizi bir gazeteciyle, bir muharrir ile, eski tabirle, yazarla nasıl konuşacağınızı bilmek durumundasınız. Malı satarken kaça alınıyor, kaça satılıyor, bunu bilmek durumundasınız. Bir pazarın içindesiniz ve bunu en iyi yapanların içindesiniz. Türkçeyi en fasih, en doğru, en güzel konuşan üstadların içindesiniz. Başka türlü yapamazsınız. Bunu halimi arz etmek adına değil, sizlerden birisi olarak böyle bir yerde doğup büyüdüğünüzü farz edin anlamında söylüyorum. İnsan kendi değerini bulacağı mektebi, üstadı, öğretmeni, ustayı bulmakla mükellef. Doğduğumuz yerde doğan herkes belki de üzerine böyle yükleri yüklemedi. Ne güzel dedi, şuradan şuraya bir şey taşısam hayatımı idame ederim. Hedef sığ olabilmiş olabilir. Yani ben günde şu kadar şunu satsam ayda bu kadar kazanırım, yılda bu kadar yapar, ben böyle geçinir giderim, bir ev alırım, bir araba alırım, yatar dururum. Bazı insanlar bu dünyada geçinmeye gelmişler. Bazı insanlar bu dünyayı bir geçim makamı olarak görmüşler ama geçinme makamı değil, bu dünyadan diğer aleme götüreceklerini hesaplamışlar. Madde ve mana planını buna göre yapmışlar. %60, %70'ini diğer alem için hazırlık yapmış, %30'unu bu alemde yaşayacak kadar hayatını planlamıştır.
Biz böyle olan insanların elinde büyüdük. Onun için Kur'an'dan, dinden, diyanetten, maneviyattan, hizmetten, insanların ihtiyaçlarını gidermekten hiçbir zaman geri durmadık. Hala bu anlamda çalışmalarımız var. Allah hiçbir zaman esirgemesin inşallah. Bizi biz yapan değerleri bulabilmek için doğru adreslerde, doğru insanlarla, doğru projelerde olmak durumundayız. Örneğin ticaret yapacaksınız. Çalarak ticaret yapmak var. Teraziden çalarak, paradan çalarak, zamandan çalarak, vadeye yayarak, bir de helalinden kazanmak. Haramdan kazanmak, helalinden kazanmak. Vakitten çalmadan, vaktinde en düzgün şekilde müşteriyi, ihtiyaç sahibini tam vaktinde talebini gerçekleştirerek onun işini gördüğünüzde o para, o kazanç helal olur. Bir de ticaret bahanesiyle dostluk oldu mu, o da onun gerçek kârı olur işte. Ticarette çok dostumuz sınıfta kaldı. Çok yabancı da yakın dostumuz oldu. Müftüm derdi ki, Allah selamet versin görev yaptığın zaman, Selmancığım, okuyuşun bir tarafa ama herkes senin ticaretinden övgüyle bahsediyor. Bu da benim için çok kıymetli derdi. Neden ticaretinden bahsediyorlardı? Şaşırıyordum çünkü normal bir alışveriş yapıyordum bana göre. Ama diğerleri ticaretin tesisinden anlamıyormuş. Anlamadığı için beceremiyormuş. Beceremediği için de bizim o girişkenliğimiz, babadan, atadan, tezgahtan kalma ticari uslubumuz dikkat çekiyormuş. Bunlarla bölecek değiliz. İstanbul'da yaşıyorsanız bunları yapmak zorundasınız zaten. Tüccar imam olmak zorundasınız. Daha geriye baktığınızda örneği zaten alemlere rahmet, insanlığa merhamet kaynağı olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, rızkın 9'u ticarettedir diyerek ticareti tavsiye etmiş. Tacir imam, tacir peygamber olarak hayatını idame ettirmiştir. Savaş ganimetleriyle geçinirim, ben peygamberim, siz de bana bakmakla mükellefsiniz dememiştir. Elbette bugün normal bir maaş 3-4 nüfuslu bir aileyi idame etmek için yeterli değildir. Ama siz herkes yatarken çalışırsanız, benim annem, benim babam gibi, evlatlarınızı kimseye borçlu kalmadan, müdana etmeden yetiştirebilirsiniz de pek tabii. Dolayısıyla ekstra çalışmak, başka işler yapmak ayıp değildir. Verdiğiniz sözü yerine getirdiğiniz sürece madde ve mana aleminde büyümek nasibinizdir. Ona göre öğretmeni, ona göre komşuyu, ona göre hocayı, ona göre sanatkarı seçmek. Yani ticaret yapıyorsanız yalan söylemeyen firma ile alışveriş yapmak. İlim öğreniyorsanız ilmi sevgiyle yoğuran, kendi yaşamına öğrendiklerini koyup insanlara en güzel örnekliği sunan alim, bilgin insanlarla beraber olmak. Sigara içmeyin diyor, kendi sigara içiyor. İçki içmeyin diyor, kendi içki içiyor. Yalan söylemeyin diyor, kendi yalan söylüyor. Şimdi böyle bir insandan aldığınız o nasihat kâr eder mi? Etmez. Dolayısıyla eğer ihtiyacınız filanca üniversitedeki bilgi ise oraya gidecek bahaneleri, sizi oraya götürecek arkadaşları seçmekle mükellefsiniz. Bizi biz yapan değerlere ulaşmak için o alandaki en iyiler kimler, onu bulacağız. Ben nerede oturursam çocuğum hafız olur. Kimlerle arkadaş olursam doğru bir ticari ortam olur. Kimlerle iş yaparsam madde aleminde ileri giderim, mana aleminde yol alırım. Bunlar planlama işi. Aylık, 6 aylık, yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 100 yıllık makro, mikro planlar yapmakla mükellefsiniz, mükellefiz.
o zaman işte size yollar başka türlü açılır. Efendim Allah buraya nasip etti, geldik işte burada oturuyoruz. Hedef bu kadar dar olursa, bir sonraki aşama için hayal kurulmazsa ve bir sonraki kademe içinde insanlarla diyalogumuz zayıf tutulursa işte orada kaybetmeye başlarız. Biz yukarı doğru hareket etmekle mükellefiz. Bunun da özveriyle yapılması, bunun da gelecek planlaması içerisinde, gayret içerisinde olursa olur. O zaman Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye niye gitti? Hz. Musa neden Firavun'un sarayını terk etti? Bütün peygamberler yerlerinden hicret ettirilmedi mi? Hepsi vazifeyle ve yeni vazifelerle tavsif edilmedi mi Allah tarafından? Bu vazifelendirilme şekilleri bizim olduğumuz yerde durmamamız gerektiğini, meyve işi yapıyorsak paketlemeyi de sunmanın, meyve işi yapıyorsak bunu yeni 2023-2024 model sunumlarla insanlara başka türlü sunumu yaparak diğerlerinden farklı olmamız gerektiğini, araba işi yapıyorsak arabayı süsleyerek, temizleyerek göndermek, herhangi bir sektör, tekstil işi yapıyorsak yeni modellerle başka insanlara sunum yapmak gerektiğini, eğer siz ve etrafınız yakalayıp bunu yapamıyorsanız siz geri gidiyorsunuz ve kaybediyorsunuz ve farkında değilsiniz. Kıymetli dostlar, her şey ileri doğru giderken, zaman ileri doğru giderken siz olduğunuz yerde sayıyorsanız, mevcudu korumaya çalışıyorsanız siz yavaş yavaş ölüyorsunuz demektir. Mevcudu koruyarak büyümeye devam etmektir asıl olan ticarette, cemiyette ve hayatın merkezinde. Öyleyse bizi biz yapan değerleri elde etmek, hat dersi almak, ses dersi almak, hitabet dersi almak, insanlarla başarı yolunda arşın kat etmek istiyorsanız bu alandaki, dünyadaki en iyi olanları takip etmek, onlardan eğitim almak, bedelini ödemek ve ardından da daha güzelini sunmak üzere eyleme geçme çabasıdır başarının adı. Onun için bizi biz yapan değerleri, madde ve mana olarak söylüyorum, titir olarak söylüyorum, elde etmek için bunu en iyi yapanlarla istişareye hemen bugün başlayın. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, durup dururken hiçbir şey olmuyor. Az uyuyun, çok çalışın, dua edin, zaman zaman gözyaşı dökün, gayret edin. Allah gayret edenlerin yardımcısıdır. Muvaffakiyeti de, başarıyı da onlara lütfediyor. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.